Bir optik dilim birbirine paralel iki saydam ortamdan oluşur. Optik dilimler ışığın doğrultusunu değiştirmeden belli miktarda sapmaya sebep olan optik nesnelerdir. Optik dilimin kalınlığı H, camın kırılma indisi N ve sapma miktarı D arasındaki ilişki şu formülle verilir. Bu formül iki defa sinyal yasasının uygulanmasıyla elde edilmiştir. Burada teta ışığın birinci yüzeye gelme açısıdır. Eğer gelme açısı normale yakınsa, yani teta küçük olursa, mesela 20 dereceden az, bu durumda sapma şu formüle indirgenir. Bu iki formülde de ışığın havadan cama girdiği varsayılmıştır. Bunu unutmayalım. Şimdi deneyimize geçelim. Evet, deneyimizde arkadaşlar optik dilimlerin sapma açısını ölçmeye çalışacağız. Şimdi elimizde birkaç tane optik dilim var. Örneğin bir tanesini buraya yerleştirelim. Gördüğünüz gibi şu şekilde sapmaya sebep oluyor. Az da olsa. Optik dilime bakın, paralel gelen bir ışın var. Daha doğrusu belli bir açıyla geliyor. Burada gelme açısı, yansıma açısı formülünden tespit etmek mümkün. Şuraya bakın, bir sapma var. Eğer bunu kaldırırsam direkt ışınlar düz bir şekilde karşıya gidiyor. Bunu yerleştirdiğimiz zaman ışının doğrultusu değişmiyor. Evet. Fakat yönünde bakın, bak, bir küçük bir sapma gerçekleşiyor. Şu küçük sapma ile gelme açısı ve kırılma indisi arasında bir ilişki var. Eğer açıyı değiştirirsem bakın, gelme açısını, sapmanın da değiştiğini görmeniz çok mümkün. Eğer tam dik bir şekilde girdiğinde ışınımız net bir şekilde karşıya geçiyor. Şimdi bu deneyde biraz daha kalın bir malzeme kullanacağım dilim olarak. Bunu bir kere önce merkeze doğru yerleştirmeniz gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar, lazer ışığından çıkan ışınlar optik yüzeye çarptıktan sonra bir kısmı yansıyor. Dikkat edin. Mesela burada bunu kaldırdığımız vakit 0 dereceyle karşıya vurdu. Bunu yerleştirdiğimiz zaman bir miktar sapma oldu. Örneğin gelme açısını ben 20 derece ayarlamak istiyorum. Burada yapmamız gereken şu olacaktır. Örneğin burası bakın 10, 20, 30, 40, 50 dereceye denk geldiği zaman bunun yarısı 25 derece olacaktır. Eğer ben bunu şu noktaya getirirsem, 50 dereceye getirirsek buradan devam edelim. 10, 20, 30, 40 derece olacaktır. Ve bunun yarısını alacağım. Çünkü burada biz yansıma açısını gelme açısının yarısı olarak, daha doğrusu şuradaki açının yarısı olarak tespit etmemiz gerekiyor. Demek ki şu an bu gelme açısı yarım demektir. Yani 20 derece demektir. 20 dereceye gelen bir ışın orijinal doğrultusundan, yani şu ilk çizgiden dikkat ederseniz yaklaşık yarım santimden biraz daha farklı sapmış durumda. Sonra açıyı değiştirelim. Mesela bir 10 derece daha buradan arttırırsak, daha doğrusu 20 derece arttırırsak, gördüğünüz gibi şu an 10, 20, 30, 40, 50, 60, yani yarısı 30 dereceye denk gelmiş oluyor. 30 derecedeki sapma miktarı 1 santimetreye yaklaşmış oldu. Sonra 40 derece, 50 derece, 60 derece ve 70 derece için bu deneyi tekrar edeceğiz. Ve her seferinde sapma miktarının arttığını göreceğiz. Örneğin şu anda bakın 45 derecelik bir sapmada yaklaşık 2 santimlik bir 45 derecelik gelme açısıyla 2 santimetrelik bir sapma görüyoruz. Elde ettiğimiz sonuçları tabloya düzgün bir şekilde yerleştireceğiz. Tabloda açılar, bunların radyan karşılıkları ve ölçeceğiniz indeks değerleri olacak. Burada kullandığımız optik dilimin kalınlığı yaklaşık 60 mm veya 6 cm olarak tespit ediliyor. Elde ettiğiniz verileri tabloya yerine koyduktan sonra her bir açı değeri için kırılma indisi hesaplanacak. Şu formülden. Daha sonra bu elde ettiğimiz değerlerin ortalamasını, standart sapmasını ve standart hatasını hesaplayacağız. Diğer taraftan bu verilerin hepsini uygun bir şekilde grafiğe dökmek mümkün. Yine x ekseninde gelme açısı, y ekseninde sapma miktarı olacak şekilde yerleştirebildiğimiz zaman grafiğe elde ettiğimiz sonuçlara göre doğrusal olmayan bir ilişki görüyoruz. Çünkü 70 dereceye kadar uzanmıştı çalışmalarımız. Bu durumda bu deneysel veri noktaları şu fonksiyona uygun bir şekilde fit edildiğinde, yani uydurulduğunda şunu göreceğiz. Bu serbest parametre olarak sadece n parametresini tutacağım. Yani kırılma indisini. Bu serbest parametreyi fit operasyonu sayesinde ve deneyden, datalardan elde etmek mümkün olacak. Buna göre örneğin yapılan bu örnek verilere göre yaptığımız zaman n sayısının gene 1,5'a çok yakın olduğu ve hatasının da oldukça küçük olduğu görülmekte.